Ben 1,5 gündür buradayım, hatta bir gündür buradayım, dün geldim. Şimdi Tokyo çok güzel. Gittiğimiz yerler harikaydı. Gece hayatı ilginç, eğlenceli. Fakat yani şu atmosfer, şu ambiyans bana şu anda evet Japonya'ya geldim. Japonya'nın tatlı, sakin bir kasabasında geziyorum. Bu hissiyatı sanırım daha çok sevdim. Tokyo'dan ziyade. Şimdi ben bir süre sessiz kalayım. İsterseniz manzara konuşsun. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu anda tam olarak karşımda Fuji Dağı tüm heybetiyle, tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla duruyor. Çok güzel bir hava, harika bir Fuji Dağı manzarası ve konakladığım otel. Konakladığım otelde hemen burası. Geçen videonun sonunda gelmiştim. İçini de sizlere göstermiştim. İzlemediyseniz çok kısaca bir özet geçeyim. 2 gün için 50-55 Amerikan doları gibi bir şey veriyorum. Kendime ait çok güzel bir odam var. Sıcacık, klimam var. Çok güzel, içerisi tertemiz. Tuvalet ve duş dışarıda arkadaşlar. Yani odamın içinde değil. Onlar ortak alanda. Fakat hiçbir problem yaşamadım. Şöyle yemyeşil doğanın içindeyiz şu anda. Etraf o kadar sessiz, o kadar sakin gözüküyor ki. Ve tabii ki de şu yürüme yoluma bakar mısınız? Fuji Dağı hemen karşımda duruyor şu anda. Japonlar için oldukça önemli, kutsal bir dağ arkadaşlar. Hatta bazı katmanlarında Budist tapınakları dahi bulunuyor. Yine aslında turistik olarak bu dağa çıkılabiliyor da. Ben detaylı bir araştırma yapmadım bu konuda. Fakat bu dağın Japonlar için çok çok önemli olduğunu tabii ki de biliyorum arkadaşlar. Güne şöyle bir manzarayla uyandık. Muhteşem bir hava. Etraf sessiz, sakin. Bakın burada Japon bir beyefendi şu an eviyle, otelle alakalı iş yerini hallediyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen otelime geri dönüyorum. Şuradan arkadaşlar bir bisiklet kiralayacağım. Bugün sizlerle beraber bu şehri, Fuji Dağı manzarasını, Fuji Dağı'nın hemen altındaki muhteşem gölü böyle fethediyoruz, geziyoruz. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yemek yeriz, sohbet ederiz, etrafı gezeriz. Birazcık Japonlara bakarız, neler yapıyorlar, ne yapıyorlar. Bu videodan da ilk defa beni izliyorsanız ben Gökberk, dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz, bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Özellikle şu manzara ve şu otel hakkındaki görüşlerinizi de ekstra merak ediyorum. Bisikletimi kiralayayım, yola koyulalım arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Uzun zamandır kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Fuji Dağı her yerden gözüküyor. Şuralarda oturup Fuji Dağı'nı da izleyebiliyoruz. Hemen şu arada. Hadi bakalım bisikletimizi kiralayalım, yola çıkalım. Tam gün 1010 yen gibi bir şeydi. 1000 yen diyebiliriz yani. O da 250-260 Türk lirası yapıyor. Şimdi göletin yanına geldim arkadaşlar, size göstereyim diye. Bir şapka gidiyor şu anda. Arkadaşlar oltayla şapkayı tutmaya çalışacaklar. Bakalım başarılı olabilecekler mi, ama pek sanmıyorum. Arkamızda muhteşem Fuji Dağı manzarası. Hemen böyle bir göletin etrafına arkadaşlar. Geldim şu anda sizler için. Arkadaşlar yakalamaya çalışıyor hala. Tahminimce şu arkadaki kız arkadaşın şapkası gitti. Epey bir üzüldü ya. Arkadaş şapkası uçunca. Başarılı olamayacaklar gibi. Son bir kere daha izleyelim mi? Yok arkadaşlar, olmayacak. Bu arada biz neredeyiz ondan bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Kawaguchi'deyiz arkadaşlar. Hemen karşımızda görmüş olduğunuz bu gölde Kawaguchi Gölü. Burası böyle gerek yabancı turistlerin, ki daha çok Japonlar tercih ediyor, dinlenme, böyle kafa dinleme, doğayla iç içe olma, bu muhteşem hissiyatı görme, keşfetme, yaşama bölgesi. Oldukça da turistik bir bölge aslında. Fuji Dağı'nı görmek her zaman önemlidir tabii ki de Japonya'ya gelince. Kutsal bir dağ olduğundan bahsetmiştim sizlere.
İnsanlar da bu dağı en güzel görebileceği yerlerden bir tanesi olan bu bölgeyi tercih ediyorlar. Yani ben de şu an geldiğimden beri kendimi çok çok iyi hissediyorum burada. Çok açım, kurt gibi açım. Bir bisikletimiz var. Bisikletle bir yerlere gidip bir şeyler yememiz gerekiyor. Bisikletimi de hemen sizlere göstermek istiyorum. 1100 yen verdim arkadaşlar. Şöyle bir bisiklet, gayet güzel, pratik, 3 vitesli, oldukça da kolay. Şurada da şöyle bir kilit sistemi yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Anahtar üzerinde kalıyor ben sürerken. Fakat ben indiğim zaman orayı kilitleyip anahtarı yanıma alıyorum. Aha, şapkayı kurtardılar. Vallahi helal olsun arkadaşlara. Bak, kızın hemen keyfi yerine geldi, gülmeye başladı. Vallahi bravo. şu, şu anda bir fotoğraf çektiriyorlar. Şapkayı kurtarmalarının anısına. Harikalar. Vallahi tebrik ederim genç arkadaşları. Uğraştılar, hallettiler bu işi. Hadi bakalım, yiyecek bir şeyler arayalım arkadaşlar. Şöyle bisikletimizi koyacağız buraya. Harika kokular gelmeye başladı bile. Güzel. Fena olmayan bir yolculuktu. Rahat bir şekilde geldik. Güzel de bir kafeymiş. Dışarıdan güzel gözüküyor. Hadi bakalım içine girelim. Evet arkadaşlar, siparişimiz geldi. Enfes bir tost geldi. Sizlere hemen göstermek istiyorum. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Yani görünen o. Şöyle zaten lezzetine de sizinle beraber bakarız. Şöyle gözüküyor tost. Peynirli, salatalı, yumurtalı karışık bir tost. Şöyle bir tadımına geçelim. Müthiş açtım. Dün gece çünkü erken uyudum. Sabaha karşı böyle erken uyandım. Bir şeyler yemem gerekiyordu. Hatta YouTube'da birazcık böyle yemek kanallarına yöneldim. Açken belki siz de yapıyorsunuzdur onu. Yani buraya müthiş aç geldim ve şu an çok mutluyum arkadaşlar. Fuji Dağı manzarası. Arkamızda şöyle harika bir yemek yiyoruz, bir tost yiyoruz şu anda. Aman aman neler geldi arkadaşlar böyle. Matchalı bir pankek söyledim kendime. Söylemiştim, açım. Devam edeceğiz buradan. Şöyle harika gözüküyor gerçekten bu arada pankek. Dondurmasının çok azıcık tadına baktım. Instagram'a bir Reels çektim arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram'a gezsek de beraberiz yazabilirsiniz. Matcha nedir? Matcha aslında bir yeşil çay. Fakat Japonya'da farklı olarak bu toz haline getirip kullanılıyor. Genelde de böyle yemeklerde, dondurmalarda özellikle son zamanlarda matchalı dondurma oldukça meşhur. Şöyle tekrardan bir, vallahi lezzetli. Böyle çay seviyorsanız özellikle kesinlikle hoşunuza gidecektir. Şöyle tabii pankekiyle de bir denemek istiyorum. Bu kafe beni şaşırtmadı açıkçası. 2'de 2 gidiyoruz arkadaşlar. Kahvemiz de oldukça güzeldi. 3'te 3 hatta. Fakat artık duracağız. Bu kafede duracağız en azından. Güzel bir sandviç yedik. Güzel bir kahve içtik. Büyükçe bir pankek yiyoruz matchalı. Peki hesap ne kadar ödeyeceğiz? Arkadaş tam şimdi hesabı getirdi. İnanın bana şuradaki 4 mü farklı bir rakam mı anlayamadım. Yani ya 2430 ödüyoruz ya 2730 ödüyoruz. Aslında ne kadar yapıyor ortalama? 650-750 civarı arasında bir ücret ödeyeceğiz arkadaşlar. Bir sandviç, bir pankek, bir de kahve için. Fuji Dağı manzaramız hemen arkada. Bu arada erken gelmenizde birazcık fayda var. Bakın arkamdaki yoğunluğu görüyorsunuz. Saat şu an böyle 10.30'a geliyor. Yoğunluk çok başladı. Hani yolunuz bu taraflara düşerse ya benim gibi erken gelin ya da biraz beklemeyi göze alın. Şurada bir liste var. O listeye isminizi yazdırıyorsunuz. Ben pankekimin tadını çıkartayım. Akşamki açlığımın tam anlamıyla acısını çıkarttım arkadaşlar. Çok güzel bir yemek yedik. Toplamda da 730 Türk lirası ödedim. En son hesabı netleştirdik. Şöyle birazcık çevrede gezelim, ondan sonra yeni lokasyonumuza doğru yol alalım. Yine Fuji Dağı arkada gözüküyor. Birazcık size böyle bu şehri de göstermek istiyorum. Bu şehirde insanlar neler yapıyor, nasıl yaşıyorlar. Harika bir şehir. Hava da gerçekten bugün şansımıza inanılmaz güzel. Yani dün çok yağmur yağınca, dün geldiğimde geçen videonun sonunda belki görmüşsünüzdür. Fuji Dağı'nı hiç göremedim. Hatta dedim ki ben yanlış yere mi girdim? Burada normalde
Fuji Dağı olması gerekiyordu. Fakat sistem tamamen kapanmış vaziyetteydi. Bugünse tam tersi. Tüm ihtişamıyla karşımızda duruyor. Evler genelde bu şekilde böyle tek katlı. Oldukça sakin, güzel. Hepsi bakımlı. Ve birçoğu da arkadaşlar bunların kafeterya. Yani içlerinde bazıları kafeteryada. Kimi açmış, kimi henüz daha açmamış. Fuji Dağı'nın diğer yamacındaysa aslında benim de konakladığım bölgede gölün diğer tarafında. Orası da yine yeşillik, dağlık bir alan. Bisikleti bıraktık orada gidiyoruz. Bisikletimizi alalım tekrardan. Çok fazla yedim birden. Şöyle birazcık yürüyüş yapayım, sindireyim dedim. Acısını çıkarttım ama güzel oldu. Atladık Mercedes'e, çıktık yine yollara arkadaşlar. Şuradan sola dönmem gerekiyor. Burada bisiklet kullanımı çok yaygın. Gerek turistler gerek yerli halk bisikletle yoluna devam ediyor burada. O yüzden sürücüler de alışık, yani bir problem yaşamıyorsunuz bisiklet kullanırken. En azından benim ilk gözlemlediğim kadarıyla. Ben de iyiden iyiye alıştım şu anda bisiklete. Başta bir çok yorulacağım diye düşündüm fakat yavaş yavaş alıştım. Gidiyoruz böyle güzel yollara. Buradan yaklaşık 1,5 kilometre daha sürüş yapacağız. Farklı bir noktaya gitmek istiyorum. Bakalım eğer istediğim yer açıksa ve bana uygunsa o tarafa doğru gideceğiz. Buradan mı gidiyoruz? Evet. Şöyle. Trafik nereden akıyor burada? Soldan akıyor trafik. Yanlış yerden gidiyoruz. Heh. Şimdi oldu. Bu bisiklet sürmenin de güzel yanı böyle yokuş aşağı giderken. Fakat yokuş yukarı çıkmaya başladım mı bütün o güzelliği kaçıyor. Şimdi bisiklet kullanmak gerçekten çok keyifli. Özellikle karşınızda şöyle muhteşem bir manzara varsa. Fakat yokuşlara gelince birazcık zorlanıyorum arkadaşlar ben. Yani gerçekten uzun zamandır bisiklet kullanmıyorum. Çok da alışık değilim. Fakat devam ediyoruz yollara. Wow. Bisiklet 3 vites bu arada. Bakalım. Yavaş yavaş devam. Vallahi bisikletle dünyayı gezenler var. Benim de yakinen tanıdığım Faruk abi var. Videosu da Vietnam'da vardı kanalda. Onu da takip edebilirsiniz bu arada. Vallahi helal olsun kendisine. Ben bakın şu kadarcık yol sürdüm ve yüküm de yok. Hemen yoruldum. Bacaklarım şu anda ağrıdı. Hani çok da öyle dik bir rampadan gelmedik, biraz dik. Ben nereye gitmeye çalışıyorum? Ben bir teleferiğe gitmeye çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Çok güzel manzaralar izleyebileceğimiz bir teleferik varmış burada. Araba geliyor. Bir vitesimi atayım. Heh. 2'ye attım vitesi. Güzel. 1 kilometre gösteriyor. Hadi bakalım. Umarım rampa yoktur ya. Böyle ben gezerken hep etrafı izliyorum arkadaşlar. O sebeple de kamerayı çok kapatmıyorum. Sizlere de gösteriyorum. Siz de lütfen böyle sağa sola, evlere, dükkanlara, arabalara, çok değişik arabalar geçiyor.
Bakarak bu videoyu izlerseniz eminim ki çok daha fazla keyif alacaksınız bu videodan. Bakın bir çöp arabası tertemiz. Burada çöp arabaları dahi tertemiz arkadaşlar. Daha hiç böyle kirli bir çöp arabası görmedim. Oo işte bisiklet böyle olmalı ya. Böyle sallana sallana inmeliyim aşağıya. Oh keyif. Oh. Umarım bunun bir de çıkışı olmaz. Yani geri dönüş buradan değildir umarım. Buradan sol tarafa doğru döneceğiz. Şöyle bir ışıkları kontrol edelim. Problem yok. Kız kafamı karıştırdınız kız. Kafamı karıştırdınız. Soldan böyle geliyorsunuz. Çok güzel, harika gidiyor şu anda yolculuk. Şu ana kadar o yokuştan indiğimizden beri her şey muhteşem. Bir dakika. Şurada bir tişört ve şapkalar gördüm arkadaşlar. Şöyle aracımızı park edelim bir bakalım. Güzel şeyler var gibiydi. Hop. Parkı yaptık. Şunu şöyle ileri attım. Anahtar boşa çıktı. Bir de şuradan telefonumu alayım. Hello. Can I take a video in? Okay? Okay, thank you very much. Thank you very much. Bakın güzel tişörtler var burada. Şöyle Fuji'yi anlatan. Yine burada da güzelmiş. Şu şapkalar benim ilgimi çekti. Özellikle şu yeşil olan çok hoşuma gitti. Baksanıza çok güzelmiş. Mont Fuji, Japon. Bir soralım. This how much? Oh, this. Ha, okay. Ha, 3.3 yen. Birazcık bana fiyat yüksek geldi şu anda. Ama güzelmiş. Kararsız kaldım. Thank you. Thank you. Valla 3.3. Şu an derin düşünceler içindeyim. Sizce alacak mıyım yoksa almayacak mıyım? Videoyu durdurup burada bir yorum yapar mısınız ya? Yorumunuzu çok merak ediyorum. Ben de videoyu kapatıyorum. Bir 10 saniye sonra söyleyeceğim size alıp almadığımı. Şu an almadım arkadaşlar. Dönüşte düşüneceğim. Ya hani 900 Türk lirası gibi bir şey yapıyor şu anda. Yani çok güzel bir şapka. Hani burayı da anlatan bir şapka. Fakat acele etmek istemedim. Belki önümüze bu gideceğimiz teleferikte veya farklı bir yerde tekrardan farklı ürünlerde gelebilir diye aslında almadım. Hani böyle acele karar vermeyelim. Çünkü bakın bu tarafta da böyle hediyelikçiler yavaş yavaş dolmaya başladı. Lake Kawaguchikyo. Bu gölde bu arada böyle tekne turu imkanları da var. O tarz bir şey de yapılabiliyor burada arkadaşlar. Bakın şurası falan çok daha büyük bir hediyelikçi. Bir bisikleti park edelim. Teleferikten sonra gelir gezeriz olmadı buraları. Bir neler varmış neler yokmuş bir bakarız. Oo, önünde kuyruk var. Bisikletimizi nereye park edebiliriz? Şu sağ tarafta müsaitlikler var. Bir park edelim bisikleti.
Bakın şuraya çıkacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkalım. Mercedes'i park ettim. Hemen şimdi teleferiye doğru gidiyorum arkadaşlar. Dönüşte gezeriz hediyelikçi yerleri. Çünkü hava durumuna baktım, birazcık böyle bozacak gibi gösteriyor. Hani bozmadan kendimizi yukarı teleferiye atalım. Epey bir sıra var fakat hızlı ilerlediğini tahmin ediyorum bu sıranın. Şuradan bir karşıya geçelim. Baksanıza yukarıya doğru devam ediyor şu anda sıra. Evet, sıraya girdik. Bileti şu arkadaki makinalardan almak gerekiyordu arkadaşlar. Ben de aldım. 1000 yen aldım. Umarım gidiş dönüştür. Ondan çok emin değilim açıkçası. Neyse bakarız ona. Gidiş dönüş mü değil mi? Şurada bir mühür var. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu arkadaş da mühürlüyor şu anda. Bir hatıra isterseniz. Güzel. Biz de fişimizin arkasına yapalım. Ben bu fişi kesin kaybederim. Hiç girmeyelim. Ama biz de şöyle videomuzda gösterelim. Bakın şu şekilde. Okay. Can I? Yeah. Yes. Şöyleymiş arkadaşlar. Thank you very much. Güzel, bak hatırayı kaptık. Artık bu bizde. Oradan fotoğrafını çekeriz. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz bakalım. Arkamız epey bir kalabalık bu arada. Hala kalabalık devam ediyor arka tarafta. Evet, uzun bir beklemenin arkasından. Thank you. Çok tatlı, hızlı konuşuyor. Ne dediğini de anlamıyorum lakin. Hadi bakalım arkadaşlar, teleferiye doğru çıkıyoruz. Ki ben çok yükseği sevmem. Beni önceden takip edecekler varsa biliyorlardır. Bosna Hersek'te de keza çok sevmemiştim yine bir teleferik, fakat gelmiş bulunduk artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldiysek bineceğiz buna da. Allah'tan çok uzun değil, kısa gibi gözüküyor buradan. Bakalım, merakla bekliyorum. Şu bileti saklayalım. Bakın çıkacağımız yer şu yukarı. Oo, bayağı kalabalık. Otobüs gibi, bakar mısınız arkadaşlar? Herkes ayakta. Kalabalık bir şekilde gidip geleceğiz. Bakın kendisi teleferiği nasıl karşıladı. Oo, bayağı kalabalık içi. Hanımefendi bir kontrol gerçekleştiriyor. Thank you. Şu tarafa geçelim biz de. Ki buradan güzel manzarayı görelim arkadaşlar. Yukarıya doğru. Ne anlatıyorsun? Yükseği sevmiyorum, korkuyorum dedim. Gittim cama yapıştım. Dursana ortada. Ne gerek var? Niye cama yapışıyorsun? Zil. Tren arkadaşlarım. Thank you for coming today. We will now take you to the mountain view of the Western Belt. Güzel gidiyoruz. Şöyle sıkı sıkı tuttum. Çok hızlı bir şekilde çıkıyoruz şu anda zirveye.
Vallahi sevmiyorum yükseği. Uçakları da hiç sevmiyorum ben. The seat of the rabbit is in the Latin themed cafe. The sweet rice dumpling is grilled on the top of the charcoal and served with the salty sweet sauce. It's delicious. さらに登っていただきますと、武田信玄の戦国広場、絶景櫓がご Hayırlısıyla geldik gibi arkadaşlar. 気をつけて、立ち止まらずにお進みください。 Şu yüksekliğe bakar mısınız? Hadi çıkalım şuradan. それでは、お時間の許します。 Haydi bir an önce gidelim şuradan. 山頂でのひとときをお楽しみください。Please enjoy your time of the summit. Bakın yine aynı şekilde böyle karşılıyor bizi. Teşekkür ederiz. Wow. Geldik arkadaşlar yukarı. Manzara nefes kesici yalnız. Şu anda tüm şehir ayaklarımızın altında. Şu köprüden bisiklet kullanmıştık. Fuji Dağı hemen şu tarafta. Şimdi Fuji'yi görebileceğimiz güzel bir noktaya çıkıyoruz. Şurada büyük bir Luna Parkı var sanırım. Arkadaşlar Fuji Dağı'nı belki de en güzel görebileceğimiz noktalardan bir tanesindeyiz şu anda. Ben de sizlere bu dağ hakkında biraz daha detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Japonya'nın en yüksek noktası ve en tanınmış simgelerinden bir tanesi Fuji Dağı. Hem doğa güzelliğiyle hem de kültürel önemiyle öne çıkıyor. Japon halkı için kutsal kabul ediliyor. Yüzyıllardır sanat eserlerine, şiirlere ve tapınaklara ilham oluyor Fuji Dağı. Aynı zamanda birçok kişi için tırmanmak manevi bir yolculuk anlamına geliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor Fuji Dağı. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Farkındayım, bu videoda sürekli Fuji Dağı'nı övüyorum. Fuji Dağı hakkındaki bayıldığımdan bahsediyorum, mükemmelliğinden bahsediyorum fakat yapacak bir şey yok. Bu videoluk da böyle olsun arkadaşlar. Umarım en az benim gördüğüm kadar sizler de güzel görüyorsunuzdur Fuji Dağı'nı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız ekstra mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Şöyle. Şöyle bir bakınalım neler var neler yok. Burada iki tane arkadaş şu anda harika pozlar veriyorlar. Tam Fuji Dağı'nın arkasını almışlar. Allah, fotoğrafı bozuyorduk. Yine aynı şekilde burada da bu şekilde pozlar verebiliyorsunuz. Tam bir fotoğraf çılgınlığı var şu anda burada. Herkes bir şekilde fotoğraf çekme derdinde arkadaşlar. O yüzden çok fazla kişinin böyle fotoğraflarını şu anda birazcık bozuyorum ama yapacak bir şey yok. Şu kısım da oldukça güzelmiş yalnız. Yine burada bir yürüyüş alanı mevcut. Şu yukarı çıkıp Fuji Dağı'na karşı salıncak sallanabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği varmış. Yürüyelim bakalım birazcık o tarafa doğru. Yavaş yavaş buradan ayrılalım arkadaşlar. Yoksa vallahi burada kalacağız. Saatlerce bu güzelliği izlemek durumunda kalacağız. İçeride çok güzel bir hediyelikçi var bu arada. Normalde çok hediye almıyorum fakat dayanamadım. Sizlere neler aldım göstereyim. Ablam benden böyle bir şey istemişti. Eğer ki doğru bebek, doğru figür buysa kendisine şöyle bir hediye, anahtarlık tarzı, daha doğrusu bir arkada da bir para var. Hani şans getireceğime inandığım bir şey diye düşünüyorum. Hani o amaçla üretilmiştir diye tahmin ediyorum. Ablama öyle bir şey aldım.
kendime şöyle bir magnet aldım. Fuji Dağı ve sokak manzaralı, muhteşem gözüküyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir yine Fuji Dağı'nı anımsatacak bana bir anahtarlık aldım. Toplamda hepsi içinde 2000 yen ödedim. Şimdi ben geldiğim gibi teleferikle aşağı iniyorum. Şehri, kasabayı keşfetmeye devam ediyoruz. Bir bakış atalım. Daha Fuji'yi göreceğiz. Göletin etrafında pedallamaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi farklı bir noktaya gideceğiz. Aşağı indik teleferikten. Herhangi bir problem yaşamadık. Bu arada bisiklet vloglarını izlemeyi seviyorsanız benim kanalımda babamın da bisikletle yaptığı Yunan adaları turları var. Onları da izleyebilirsiniz. O da kendisi de bisikletle geziyor. Valla bisikletle gezenlere helal olsun. Gerçekten tebrik ederim. Ama ben de alışmaya başladım. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle bir hafta 10 gün kullansam alışırım gibi hissediyorum ama işte ağırlıkları ekleyince acaba nasıl olacak? Ya o konuda tam emin değilim açıkçası arkadaşlar. Şimdi böyle turist gibi değil, tam anlamıyla turist. Geziyorum rahat rahat. Önüme çantamı koydum. Navigasyonumu açtım. Bir de Japonya'dayız tabii. Onun da rahatlığı var. Hani inanın arkama dahi bakmıyorum. Çünkü biliyorum ki arkadan gelen zaten beni görüp yavaşlayıp sağımdan yavaş yavaş geçecek. Bilmiyorum uzun yolda nasıl olur. Ben 1,5 gündür buradayım. Hatta 1 gündür buradayım. Dün geldim. Şimdi Tokyo çok güzel. Gittiğimiz yerler harikaydı. Gece hayatı ilginç, eğlenceli. Fakat yani şu atmosfer, şu ambiyans bana şu anda evet Japonya'ya geldim. Japonya'nın tatlı, sakin bir kasabasında geziyorum. Bu hissiyatı sanırım daha çok sevdim. Tokyo'dan ziyade. Orası galiba hafif yokuş aşağıymış. Bak yine fikrim değişmeye başladı. Bu şehirde bu arada belediye otobüsleri de mevcut. Belediye otobüsleriyle de rahat rahat gezebilirsiniz. Ben bir değişiklik olsun dedim. O sebeple bir bisiklet kiraladım. Ama sol tarafımıza bakar mısınız? Ne manzaralardan geçiyoruz. Yani muhteşem gözüküyor her yer. Ağaçlar, çiçekler, tabii ki de baharın etkisi de burada söz konusu. Baksanıza. Sağ taraflarımızda da kimi otel, kimi restoran, kimi kafe, kimi bar. Akşam yalnız burada gece hayatı yok denecek kadar az. Restoranlar, kafeler de erken kapatıyormuş. Benim internette okuduğum kadarıyla. Bak Japon abim yardıra yardıra geçti yanımdan. Alışık tabii. Burada henüz daha hiç taksiye binmedim. Fakat taksiler çok güzel bakın. Şu şekilde. Eski böyle o güzel Mercedes'lere benziyor. Bu vesileyle de gideceğimiz yerlerden ötürü tam anlamıyla aslında bir göl turu da atıyoruz şu anda. Fuji. Neler yaptık yahu? Kaldırıma çıkayım diye. Kendi eksenimiz etrafında 360 derece döndük. Fuji'nin üzerini sis kapladı maalesef. Bir de bisikletçiler arasında böyle ilginç bir dostluk oluyor arkadaşlar. Ben bu bisiklet işini bir düşüneceğim. Şu arkadaşımıza yol verelim de. Wow.
Hani o acemi değildir, o geçer de ben problem yaşayabilirim diye kendisine bir yol verdim. Rahat rahat geçelim. Bakın şu şekilde tur da atabiliyorsunuz burada. Tekne turları. Durduk arkadaşlar mecburen şu anda. Buradan itibaren bisiklet süremiyoruz. Bakın kendisinin evi. Şöyle gözüküyor. Hello. Amcam pek selam vermek istemedi. Rahatını bozmayalım. Burası da böyle bir piknik alanı, anladığım kadarıyla bir oturma alanı. Şurada yine genç arkadaşlarımız fotoğraf çektiriyor. Kimi insan oturmuş, serilmiş, gölün keyfini çıkartıyor. Tünel olunca tünelden bisikletle geçemiyoruz. Maalesef. O sebeple bisikleti almamız gerekiyor elimize. Yolun karşı tarafında bir Japon pazarı arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Fiyatlar da genelde 100 ile 250 yen arasında değişiyor buradan görebildiğim kadarıyla, meyve sebze fiyatları. Güzelmiş. Buralarda ilk defa böyle bir pazar görüyorum. Genelde biz bunları böyle Tayland, Vietnam, Kamboçya taraflarından alışığız. Burada da böyle bir pazar yeri varmış. Şimdi benim Mercedes'i park ettim, markete geldim. Bu arada 7-Eleven'ı baksanıza nasıl yapmışlar. Konsepte uygun, daha konseptine uygun. Böyle kahve tonları kullanmışlar. Size Japonya'da aslında Japon disiplini dediğimiz, işte insana verilen değer gibi konuların hep üzerinde dururuz ya Japonya'da. Böyle olduğunu biliriz. Böyle midir, değil midir? Bakın burada arkadaşlar şuradaki ufacık asfalt yeri yapıyorlar. Aslında hani trafiği böyle tehlikeye atacak bir durum dahi söz konusu yok ortada. Fakat ışıkların burasında bir beyefendi. Sol tarafında yine şuradan bir beyefendi. Bakın şurada bir beyefendi. Ve hemen şurada da ileride, onu siz göremiyor olabilirsiniz, Family Mart yazan yerin hemen altında da bir beyefendi. Yani bütün yolların gelişlerini yine şurada da aynı şekilde kapatmış vaziyetteler. Işıklar olmasına karşın onlar gerekli. Allah şu anda dans ediyor, bak bak bak. Ve bunu yaparken aslında tam da bundan bahsedecektim işte. Yani işinin sorumluluğunun farkında, işinin öneminin farkında. İşi buradaki insanları tehlikeli bir durumdan korumak. Işıklar var fakat yine de ne olur ne olmaz diye kendileri burada arkadaşlar. Ve bu işi böyle keyifle yapıyorlar. Basit bir iş gibi gözükebilir dışarıdan fakat onlar sorumluluklarının farkındalar ve bu işten para kazanıyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla onlar bir ya bu şirkete ait güvenlikler veya bir polisler. Bu işten para kazanıyorlar ve bunu tüm ciddiyetiyle araya biraz da neşe katarak icra ediyorlar şu anda bu işlerini. Ufak önemsiz bir iş gibi gözükebilir ama aslında Japonya'yı Japonya yapan temel etkenlerden, unsurlardan bir tanesi de bence bu. Geldik 7-Eleven'a. Şimdi ben bir içeri gireyim arkadaşlar. Kendime birkaç bir şeyler alayım. Yine geldik şöyle dağ yollarına. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Çok sayıda Rus da var. Yani Rus olduklarını tahmin ediyorum. Birkaç defa da kulak kabarttım konuştuklarına. Rusça bilmiyorum fakat böyle hani anlayabiliyorum hangi dili konuştuklarını az çok. Zaten fiziksel olarak da direkt Rus olduklarını anlayabiliyorsunuz. Demek ki bu bölgede onlar yaşıyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bana yol verdiler. Thank you. Anlıyorlar, acemi geliyor. Yoldan çekilin diye. Vallahi bisiklet değil de öyle bir motor alıp gezilebilir. Göl yine sol tarafımızda.
Yalnız ne evler var ya gölün etrafında. Güzelliğe bakar mısınız evlerin? Büyük ihtimal tekneleri de vardır. Ufak ufak açılıyorlardır. Bir gelin damada denk geldik arkadaşlar. Şu anda gelin koşuyor. Ağaçların arasına doğru giriyor. Japonya'da çadır kampı imkanı var mı? Ben buraya gelsem çadır atabilir miyim bir yerlere? Atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sol tarafımız bir çadır kamp yeri. Güzel bilgi. Bakın güzel bilgi. Gelin buraya bir hafta. Allah Allah, atmosfere bakın, ortama bakın. Bildiğim bu arada mangalı falan kurmuşlar. Yani acayip bir atmosfer var şu anda. Şurada bir vos vos. Bakın mangallı falan. Vallahi alın çadırı gelin buraya. Bu Japon beyefendiler, Japon abilerimiz sizi aç da bırakmaz. Emin olun, bana güvenin. Güzel güzel burada mangalınızı yaparsınız, çadırınızı atarsınız. Kalırsınız yani burada. Şimdi iyice göletin kenarına indik. Bir parka gidiyoruz arkadaşlar. Yine muhteşem çiçeklerin, muhteşem manzaraların olduğu güzel bir park olduğunu okudum. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Bugün birazcık hem böyle doğaçlama gidiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla. Allah. Allah. Bir elde kamera. Bacaklar yavaş yavaş kopmuş. Trafik hangi taraftan akıyor? Ara sıra karıştırıyorum. Ama sağ salim yolculuğa devam ediyoruz. Yeşilliklerin, doğanın içinde. Bir önceki videomun sonunda buraya nasıl geldiğimin detaylı hali mevcut. O videoda sizlerle beraber Tokyo'dan buraya gelmiştik. Fakat yine de o videoyu izlemediyseniz, şöyle bakın bu arada. Allah. Çekim yapacağım diye düşüyordum. O videoyu izlemediyseniz arkadaşlar, buraya gelmek Tokyo'dan oldukça kolay. Bir tren yolculuğuyla buraya 2 saatte ulaşabilirsiniz. Yahut otobüsle de gelebilirsiniz buraya. Tren güzeldi, gayet iyiydi. 30 Amerikan doları vermiştim trenle buraya gelmek için. Bir parka geldik. Aman aman aman, çiçeklere bakar mısınız? İnanılmaz gözüküyor. Şöyle kimseye zarar vermeden geçeyim. Zaten tekrardan geri geliriz buraya. Thank you. Gençler. Gençler kaçılın, vallahi ezerim. Okay. Bir çiçek bahçesine geldik. Tamam, artık şuradan gidelim hadi. Ben bayağı böyle tarlaların arasına bisikletle girdim. Vallahi bilmeden geldim. Kusura bakmayın. Sorry. Wow. İnsanların arasına dalıverdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olur öyle. Turistiz. Turiste problem yok. Mercedes park edelim. İçeriye girelim. İçeriği bir gezelim hadi. Bizi neler bekliyor bakalım. Şu anda Oishi Park adlı yere geldik arkadaşlar. Burası çiçek tarlalarıyla ve muhteşem Fuji manzarasıyla meşhur. Şöyle sizlerle beraber burayı da gezmek istiyorum. Bu şehre gelmişken güzel hediyelik eşyalar bizleri karşılamaya başladı. Yine şurada yiyecek içecek bir şeyler var.
Şöyle bir hediyeliklere bakalım mı sizlerle beraber neler varmış neler yokmuş. Bakın 1320'ye şöyle ve şöyle çok güzel şapkalar var. Gördünüz mü? Bence şu mesela inanılmaz güzel gözüküyor. Kesinlikle bizim az öncekinden daha güzelmiş. Ve yine burada da hediyelik eşyalar bizleri karşıladı. Fuji Dağı manzaraları. İşte bu sebeple aslında çok da acele etmemek gerekiyor arkadaşlar bir hediye alırken. Yine şurada da farklı hediyelikler. Yine şurada da bakın güzel tişörtler. Ya özellikle şu gri şapka Gökberk beni al. Gökberk beni al diyor şu anda. Galiba seni alacağız. Biraz sonra seni alıyoruz yani hiç kaçarın yok. Şöyle sizlere bir yakından tekrar göstereyim de aklım şunda kaldı şu anda. Bakın şurada Japonya bayrağı, arkada da Fuji'nin yüksekliği yazıyor. Çok güzelmiş arkadaşlar. Çok güzelmiş. Yani siyahı mı, grisi mi şu an buna karar vermek benim için birazcık zor olacak. Bakalım. Tabii diğer yerlere de bakalım. Ondan sonra tekrardan gelelim. Bakın yine az önceki şapkanın aynısı görüyorsunuz. 3500'eymiş burada. Orada 4400 gibi bir ücreti vardı. Yine buralarda da farklı farklı bir sürü hediyelik eşyalar görebiliyoruz. Buranın çiçek bahçeleriyle meşhur olduğunu söylemiştim. Şimdi o çiçek bahçelerini göreceğiz. Yine içeride de hediyelik eşyalar var. Şurayı bir gezelim, ondan sonra çiçek bahçelerine doğru geçeriz. Maalesef şu anda Fuji Dağı manzaramız bulutlarla kapanmış durumda. Oo, harikaymış burası. Bakın 17:20'de kapanıyormuş arkadaşlar. Allah'tan daha vaktimiz var. Buraları güzel güzel gezebileceğiz sizlerle. Ben bu videoyu çekerken çok keyif alıyorum. Şu anda da çok keyif alıyorum. Dünya tatlısı ufaklık. Siz de umarım izlerken en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorum atıp beğenip abone olursanız da beni ekstra mutlu edersiniz. Şöyle çiçek bahçelerini sizlere göstereyim. Harikaymış ya burası. Yalnızca Fuji Dağı manzaramız kapanmış vaziyette olsun. Çok fazla çiçek festivallerine gidiyorum. Çiçeklerle alakalı yerleri geziyorum. Fakat hala tam anlamıyla çiçek olayını öğrenebilmiş değilim. Ben eminim ki çiçekten anlayan, çiçeklere karşı ekstra bir ilgisi olanlar ben burayı gezerken şu anda çok heyecanlanıyordur. Çünkü çok özel ve güzel çiçekler olduklarını tahmin ediyorum. Görsel anlamda tabii ki de benim çok hoşuma gidiyor şu anda burası. Burayı gezerken çok büyük bir keyif alıyorum ama hangisi nedir, ne değildir tam anlamıyla bilmiyorum. Gerçi üzerlerinde bu şekilde böyle bilgilendirme asmışlar. Japon hanımefendiler ve beyefendiler yalnız burayı gezerken çok mutlular. Oh, mis gibi. Mis gibi kokular geldi. Bakar mısınız çiçeklerin güzelliğine, renklerine? Şöyle sizler için yaklaştırayım. Burada da bir Japon beyefendi şu anda çalışıyor kendisi. Burayı güzelleştirmek adına. İleride de güzel bir bahçe var. Burada harika tatlı köpekler görüyoruz. Giyinmişler, süslenmişler. Asıl olay sanırım şurada arkadaşlar. Onların lavanta olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası lavanta çiçekleriyle meşhur. Evet, onlar lavanta çiçekleri. Şimdi lavantaların yanlarına doğru gidiyoruz yalnız. Şuraya bakar mısınız? Excuse me. Muhteşem gözüküyor. Nasıl bir düzen bu? Nasıl bir renk geçişi?
Ve asıl burayı özel kılan, asıl burayı güzel kılan lavanta tarlası. Umarım lavantadır. Umarım doğru söylüyorumdur. Ama öyle olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok güzelmiş. Normalde arka tarafta hemen şu anda kadrajın tam ortasında gördüğünüz yer, gündüzden beri sizlere öve öve bitiremediğim manzarasını Fuji Dağı. Maalesef artık göremiyoruz. Bulutlar birazcık sis kaplamış vaziyette. Fakat normalde bu muhteşem çiçeklerin hemen arkasında Fuji'yi göreceksiniz sizler buraya geldiğiniz zaman. Hava güzel olması durumunda. Harikaymış burası. Arkadaşlar içime sinmedi. Bu çiçek nedir ne değildir hemen bir araştırma içine girdim. Güzel sallamışım. Lavanta falan değil bunlar arkadaşlar. Lütfen yorumlarda da yahu sen lavantayı nasıl bilmezsin yazmayın diyeceğim ama yazın. Problem yok. Çok haklısınız çünkü. Bu çiçekler arkadaşlar Nemophila. Yaygın olarak diğer bir adı bebek mavisi gözler, baby blue eyes olarak geçiyormuş. Japonya'da özellikle baharda parklarda geniş alanlara ekilen bu çiçek açık mavi renkleriyle de oldukça dikkat çekiyormuş. Ki benim de dikkatimi oldukça fazla çekti. Yani galiba Türkiye'de yok bunlar. Japonya'ya özgü bir çiçek anladığım kadarıyla. Söyledikleri gibi de parklara ekiliyormuş. 2 farklı alan yapmışlar. Şimdi diğer bir alandaki Blue Ice'ları görmeye gidelim. Ve geldik arkadaşlar diğer bir alana. Burada da harika gözüküyor. Hava iyiden iyiye soğudu yalnız. Buz gibi oldu hava buralarda. Güneş gidince hemen soğuyor. Lavanta lavanta dedim bakın. Her yer şu anda lavanta dolu. Bu lavanta bir yerlerde var arkadaşlar. Etrafımız lavanta ürünleriyle dolu şu anda. Her şeyini yapmışlar. İnanılmazlar. Bu arkadaşı arıyordum. Buraya kadar gelmişken Fuji marka bir su. Fuji'den gelen suyu içmeden dönmek istemiyordum arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Fuji'nin doğal kaynak en iyi suyu diyor. Japonca çevirisini yaptım. Bir tadalım. Ben tattım daha önce. Tekrardan sizler için de tadayım. Güzel su. Şimdi suyun tadı mı olur demeyin. Suyun tadı olabiliyor. Gerçekten olabiliyor. Bunu en yakın benzer lezzeti ben Bosna Hersek, Saraybosna'da almıştım. Orada da sular çeşmeden akıyor ve içebiliyoruz doğal bir şekilde. İşte sokaklarda yürürken kaynak suları akıyor. Onları tüketiyoruz. Onlar da çok lezzetli oluyordu. Aynı şekilde Fuji'den gelen de su çok lezzetliymiş. Valla beğendim arkadaşlar. Güzelmiş. Dağımız karşıda. Artık bugün dağa doyduk. Gerçekten bugün dağlara doyduk. Uzun zaman artık Fuji Dağı'nı görmeyeceğiz diyeceğim ama bir sonraki videoda büyük ihtimalle tekrar göreceğiz arkadaşlar. Farklı bir yerde. Ne zamandır bir Budist görmüyorduk yahu. Yani eğer kendisi öyleyse. Evet öyle. Arka taraflarda da var. Tabii ki de Fuji Dağı'nın kutsallığından sizlere bahsetmiştim. O sebeple buralarda görebiliyoruz anladığım kadarıyla. Arkadaşlar hadi gidelim şapkamızı alalım. Ondan sonra da burayla yavaş yavaş vedalaşalım. Monk deniyordu değil mi bunlara? Öyle hatırlıyorum. Monklar. Tayland'da, Laos'ta çok görüyorduk. Vietnam'da neredeyse hiç görmedik. Filipinler zaten tamamen Katolik. Japonya'da da pek görmedim açıkçası arkadaşlar. En çok Tayland'da görüyoruz lakin. Tayland'da epey bir monk var. Budizm Tayland'da yaygın bir inanç arkadaşlar. Dinlerine bağlılar Taylar. Giriyorum buraya.
Hediyelik eşya kotamı Fuji'de doldurmuş bulunuyorum arkadaşlar. Tam anlamıyla doldurdum. Neler aldım neler yine. Şöyle bir çanta aldım. Anneme bir hediye bu. O böyle şeyleri seviyor çünkü çantaları. Çok da güzel gözüküyor bakın. Bir tane şapka aldım sizlere göstermiş olduğum. Ondan sonra tekrardan kendime bir magnet aldım. Şöyle üçlü. Bunu da eşe dosta sevdiklerime dağıtırım diye. Bir de şu altta şöyle açık bebek mavisi bir bez çanta var. Şöyle gözüküyor bakın, o da oldukça güzel. Bunların hepsi genel anlamıyla Fuji imzalı. Bu görmüş olduğunuz 4 parça içinde 4000 yene yakın bir ücret ödedim. Fiyat performans olarak fena değil. İlk yerdeki o ilk şapka fiyatına aslında 4 parça farklı çok güzel hediyelik eşyalar almış oldum. Şapkamı da koydum arkadaşlar. Buradan yavaş yavaş ayrılalım. Çünkü hava iyiden iyiye dönmeye başladı bakın. Baya baya şu anda kara bulutlar etrafımızı sardı. Her an yağmur başlayabilir. Benim Mercedes hemen şurada. Onun yanına doğru gidiyorum artık. Yine başladı benim bisiklet mesaisi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Aşağı. Şöyle. Oo. Hızlı hızlı gidiyoruz. Hava hafiften kararmaya başlayınca farım da hemen yandı. Dın dın. Benim mahalleye yaklaştık. Oh, mahallem yokuş aşağıymış. Epey bir yukarı çıktık. Saatlerdir bisiklet üzerindeyiz arkadaşlar. Bir yerden sola döneceğiz ama daha ileriden sanırım. Benim mahallem güzel ya. Sessiz, sakin, kendi halinde. Bakın, Japon evleri. Hanımefendi şu an evine gidiyor. İnsanın ömrü uzar buralarda. Trafik yok. Hava doğal. Yemekler güzel. Kavga, gürültü, patırtı fazla yok. Mutlaka aralarında anlaşmazlık oluyordur ama hop. Bu bizim mahallenin köpeği, deli. Tatlı bir şey ama deli deli bağırıyor. Japonya'da arkadaşlar ben bu zamana kadar hiç sokak köpeği görmedim. Yani sokakta kedi de görmedim yanılmıyorsam. Sokak köpeği de görmedim. Yalnız en güzeli de benim mahallem ya. Kaldığım yer olarak. Şurada. Orange Cabin Inn diye geçiyor. Bir tane daha Orange Cabin var. Tren istasyonunun yanında. Hani belki onun diğer bir markasıdır, tam emin değilim fakat benim kaldığım göle yakın olan. Tren istasyonuna biraz daha uzak. Geldik. Bana arkaya. Hadi bakalım. Birazcık dinlenelim. Mahallede gece oldu arkadaşlar. Birazcık odaya gittim kestireyim diye. Epey bir uyumuşum, epey bir kestirmişim. Saati böyle 9.30 gibi yaptık. Burada akşam oldu mu her yer kapanmaya başlıyor. Bir de şöyle garip bir olay yaşadık. Japonya'nın kurallarından bir tanesi. Ben bisikleti normalde tam gün kiralamıştım.
Fakat 9'a kadarmış o tam gün. Yani tam gün olmuyor aslında. Gündüz kiraladım. Akşam da 9'da onu vermem gerekiyor. Aslında restorana gidecektim. Fakat şu anda restoran çok uzakta kalıyor yürüyerek. O sebeple mecburen yakındaki bir markete gidip şöyle bir sandviç, atıştırmalık bir şeyler alıp geri geleceğim. Gece saat 11'de de dış kapıyı kilitliyorlar. Öyle bir durum da söz konusu ekstra burada. Hani ona da geç kalmak istemiyorum açıkçası. Tam İngilizce noktasında da kendileriyle anlaşamayabiliyoruz zaman zaman. Problem yaşamamak adına şimdi hızlı hızlı markete doğru gidiyorum. Marketin hemen arkasından şöyle bir şeyler alıp geri odama gideceğim. Vallahi kimse yok. Gölün o tarafa iyiden iyiye yaklaştım. Ona rağmen kimse yok arkadaşlar. Tam böyle bir gerilim filmi havası var şu anda burada. Hafiften de bir yağmur atıyor. Yani akşam saatlerinde bu şehirde, bu bölgede gerçekten pek bir şey olmuyor. Restoranlar da çok erken kapatıyor. Hani bir iki tane bulmuştum. Bisikletim olsaydı onlara gidecektim. Fakat arkadaş bisikleti kilitlemiş. Buralar hep gündüz bisikletle gezdiğimiz yerler. Sağ tarafımız hemen göl. Şöyle göstereyim sizlere, bakın. Burada bir Family Mart var. Family Market olarak geçiyor. Bu açık arkadaşlar. Hemen karşısında da bir 7-Eleven var. Yalnızca o açık gece. Yalnızca ikisi açık oluyor. Burada. Önce bir 7-Eleven'a bakalım. Mecburen ne yapacağız? Sandviç alacağız. Yanına şöyle bir soğuk içecek bir şeyler alırız. Birkaç da abur cubur alırız. Bu gecelik de böyle olsun. Geç uyudum. Aslında aklımdaydı. Benim 6 gibi falan çıkmam gerekiyordu. Fakat uyuyakalmışım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 7-Eleven'da umarım güzel sandviçler vesaire vardır burada. Daha konseptine uygun marketimize geldik. Bakın, gündüz çalışma yapılan yer. Halletmişler, tamamen bitirmişler şu anda. Videonun sonunda arkadaşlar otelin içini de göstermek istedim sizlere. Kapanışı öyle yapalım. Şurası el yıkama yeri ve şurada bir tuvalet var. Duş üst tarafta. Şu anda saat geç olduğu için sessiz konuşuyorum. Şurada eşyalarımızı çıkartıyoruz. Ayakkabılarımızı buraya koyuyoruz. Terliklerimizi çıkarttıktan sonra burada ufak bir buzdolabı var. Odam biraz dağınık. Kusura bakmayın lütfen. Burası da odam. Şöyle gözüküyor. Şurada güzel bir klima var, sıcacık. Ben şu üst tarafta yatıyorum. 2 kişi gelirseniz bir kişi de şuraya yer yatağı atıyor arkadaşlar. Şöyle ufacık bir oda. Şöyle yatak falan çok rahat ama. Hiçbir problem yaşamadım. Şurada da güzel bir camım var. Odam da böyle. Ufak, mütevazi ama güzel.